Değerli basın mensupları, değerli dostum Barack Obama ile az önce heyetler arası görüşmemizi bitirdik. Bildiğiniz gibi G20 zirvesi çok farklı bir dönemde, özellikle Paris'teki bu terör eylemi 129 kişinin ölümü, 200'ü aşkın yaralının olduğu bir eylem olarak hepimizi üzdü ve şiddetle kınadığımız bir netice olarak bu döneme damgasını vurdu. Distinguished members of the press, we have just completed our meeting with my dear friend, President Barack Obama. As you know, this G20 summit is taking place at a very important point in time. We have all been shocked with the attacks that have taken place in Paris, which led to the death of 129 people and to more than 200 people being injured. We strongly condemn these attacks, and our summit meeting here is taking place against the backdrop of these developments, important developments taking place around the globe. G20 zirvesini tabii ki belirlenen başlıklar altında devam ettireceğiz. Ancak dünyadaki uluslararası terörizme yönelik tavrımız G20 zirvesinden çok keskin ifadelerle inanıyorum ki karşılığını bulacaktır. We shall of course continue to carry on with our discussions at the G20 summit within the predetermined agenda items. However, we will make strong emphasis on the importance of having a firm stance against international terrorism, given the situation that has been going on around the world. So there will be a strong message coming out of this summit on that subject. Kolektif bir terörizm anlayışıyla karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi terörün dini, ırkı, milleti, vatanı yoktur ve Fransa'da, Paris'tekinde de yine aynen Ankara'da olduğu gibi, Gaziantep'te olduğu gibi, Suruç'ta, Diyarbakır'da olduğu gibi kolektif bir terörle karşı karşıya kaldık. We are confronted with a collective terrorism activity around the world. As you know, terrorism does not recognize any religion, any race, any nation, or any country. And what we have seen taking place in France, in Paris, as well as in Ankara, and in Antep, and in Suruç, and in Diyarbakır, all show to us that we are confronted with a collective effort that has been engaged in terrorism. Bu terör eylemi sadece Fransız halkına karşı değildir. Tüm insanlığa karşıdır. And this terrorist action is not only against the people of France, it is an action against all of the people of the globe. Aynı zamanda tabii ki G20'nin zirvesinde gerek iklim değişikliği meselesi, gerek mülteciler meselesi, dünyadaki finansal gelişmeler, ekonomik gelişmeler, bütün bunları değerlendireceğiz. We will also have opportunity at this G20 summit to discuss some other issues such as climate change, the situation with the refugees, as well as financial and economic developments taking place in the world. Sayın Barak'la aynı zamanda Suriye'de DAEŞ'le olan mücadeleyi ele alma fırsatımız oldu. I've also had an opportunity to discuss with Barak the fight that we are conducting against Daesh in Syria. Koalisyon güçleri noktasında bundan sonraki süreçte atacağımız adımları da değerlendirme fırsatını bulduk. And we had an opportunity to assess the steps that we will continue to take with respect to our efforts within the coalition in this respect. Model ortaklar olarak, stratejik ortak olarak bundan sonraki süreçte de dayanışmamızı dünya barışına bir katkıda bulunmak için kararlılıkla devam ettireceğiz. As model and strategic partners, we will continue to show solidarity with each other with an understanding to work for global peace. Thank you. Thank you. Well, let me begin by thanking President Erdogan, the people of Turkey, and the people of this beautiful city for their hospitality at the G20. Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye halkına ve Antalya halkına misafirperverlikleri için ve bu G20 zirvesini yaptıkları için, tüm hazırlıkları için teşekkür etmekle başlayayım. Traditionally, the G20 has been a forum primarily to discuss important economic issues facing the globe. G20 geleneksel olarak küresel ekonomi konularını tartışmak için bir platform oluşturmuştur. But as President Erdogan noted, the skies have been darkened by the horrific attacks that took place in Paris just a day and a half ago. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi şu anda Paris'te, 1,5 gün önce Paris'te yaşanan hain saldırılar sonucunda acil konular da dahil olacak görüşmelerimize. As was true with the terrible attacks that took place in Ankara, the killing of innocent people based on a twisted ideology is an attack not just on France, not just on Turkey, but it's an attack on the civilized world. Ankara'daki saldırıda olduğu gibi Fransa'daki saldırı da masum insanları hedef alan bu saldırılar sadece Fransa'ya, sadece Türkiye'ye değil, bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılardır. And as we, I'm sure, each said to President Hollande and the French people, we stand in solidarity with them in hunting down the perpetrators of this crime and bringing them to justice. Evet, ikimiz de Başkan Hollande'a söylediğimiz gibi onlarla da dayanışma içinde duruyoruz ve bu hain saldırıların faillerinin adaletle yüzleşmeleri için elimizden geleni yapmaya hazırız. Turkey's been a strong partner with the United States and other members of the coalition in going after the activities of ISIL or Daesh, both in Syria and Iraq. Türkiye hem Suriye hem Irak'ta DAEŞ veya IŞİD tehdidiyle birlikte savaşma konusunda önemli bir koalisyon ortağı olmuştur. As a NATO ally, we have worked together to bring about pressure on ISIL, even as we also try to bring about a political transition inside of Syria that can relieve the suffering of so many people and eliminate the environment in which ISIL can operate. NATO'da bir müttefik olarak IŞİD'e karşı yapılan mücadelede Türkiye çok önemli bir ortak olmuştur. Aynı zamanda Suriye'deki bu felaket ortamı gidermek için de önemli bir ortak olmaya devam etmektedir. So the discussion we had today, I think, was very helpful in helping to continue to coordinate the work that we're doing together, to help to fortify the borders between Syria and Turkey that allowed Daesh to operate. We discussed the progress that's been made in diplomatic talks in Vienna, led by our foreign ministers, and an insistence that we will redouble our efforts working with other members of the coalition to bring about a peaceful transition in Syria and to eliminate Daesh as a force that can create so much pain and suffering for people in Paris, in Ankara, and in other parts of the globe. Dolayısıyla çok verimli bir toplantımız oldu. Koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeye karar verdik. Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınırında IŞİD tehdidiyle nasıl başa çıkabileceğimizi görüştük. Aynı zamanda Viyana'daki diplomatik gelişmelerden bahsettik. Dışişleri Bakanlarımızın Viyana'daki görüşmelerinden bahsettik. Aynı zamanda hem Ankara'da hem Paris'te hem de Suriye'de felaket acılar yaratan bu DAEŞ tehdidiyle nasıl başa çıkabileceğimizden bahsettik. We also had an opportunity to discuss the burden of refugees that Turkey has been bearing, and the United States, as the largest provider of humanitarian assistance to displaced persons and refugees, stands shoulder to shoulder with Turkey, Europe, and others in trying to help those who need help right now, even as we hope to reduce the flow of migrants because of the situation inside of Syria. Evet, Türkiye ve Türkiye halkı şu anda çoğu Suriye ve Irak'tan olmak üzere neredeyse 2 milyon mülteciyi barındırmaktadır.
Amerika'da bu çok ağır bir yüktür. Amerika Birleşik Devletleri de Suriye halkına insancıl yardım bağışı yapan öncü ülkelerden biridir. Bu krize yardım konusunda diğer ülkelerin neler yapabileceğinden bahsettik. And we still had time to discuss some of the other critical issues like climate change, inclusive development and growth, and other topics that are of great importance to all the G20 countries. And I want to once again thank President Erdogan for his leadership in what I'm confident will be a very productive and important meeting. Ve aynı zamanda iklim değişikliği, kapsayıcı büyüme gibi G20 için önemli olan diğer konulardan da bahsetme fırsatı bulduk. Tekrar ben burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a G20'deki liderliği için ve çok verimli geçeceğine emin olduğum bir G20 toplantısı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Thank you.